Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoda sizlere sunumlarınızı ve çalışmalarınızı ön plana çıkarabileceğiniz 3 boyutlu çubuk grafiği nasıl hazırlayabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Benim buradaki çalışmam 4 farklı prosesin vardiya ve aylara göre free değerlerinin, üretim değerlerinin oranlarını göstermektedir. Nasıl çalıştığına bir bakalım. Ben buradan ayları tıkladığımda buradaki 4 prosesin değerleri değişmekte. Burada bir ayı seçebildiğimiz gibi 2 veya daha fazla ayı kontrole basılı bir şekilde seçebiliyoruz. Burada yine toplam değerlerini göstermekte. Buradan ise tamamını görebiliyoruz kaldırıp. Yine vardiyalara göre bir bakalım. Burada kontrole basılı bir şekilde 2 vardiyayı seçebiliyorum. Şunu kaldırdığımda toplamını görebiliyorum. Şimdi grafiğimizin datasına bir bakalım. Sayfa 2'ye geliyorum. Burada aylar, tarihler, prosesler, makineler, vardiyalar, üretim ve fire miktarları görülüyor. Grafiğimizi bu veriler üzerinden hazırlamaya başlayabiliriz. Bunun için ekleye gidiyorum ve öncelikle pivot table diyorum. Tamam diyorum. Prosesi alıyorum. Satır etiketlerine koyuyorum. Başka da bir veri eklemeyeceğim çünkü pivot table için hesaplama yaptıracağız. Bunu da şu alandan yaptırıyorum. Hesaplanmış alana geliyorum. Şuraya fire yüzde başlığı atıyorum. Daha sonra şu sıfırı siliyorum alttan. Formülü uygulayacağımız alana. Fireyi seçiyorum. Bölü diyorum. Üretimi seçiyorum. Tamam diyorum ve şuraya gelmesini sağlıyorum. Daha sonra şunu yüzde olarak şuradan da yapabiliriz. Ve yine buraya geliyorum. Tekrar hesaplanmış alan şuraya üst diyorum. Şuna 5 yüzde diyorum. Ekliyorum. Alt diyorum. Yine aynı şekilde 5 yüzde ekliyorum. Şuraya etiketliyorum. Bunlardan sonra ne olduğunu göreceğiz. Şuraya %25 diyorum. Ekle diyorum ve son olarak saydam alan diye başlık atıyorum. Şunu da gelip %100 diyorum. Eksi fire yüzdeyi yukarı alıyorum. Tamam diyorum. Ve bunları da hepsini seçip daha doğrusu şu ikisini, üçünü seçip sayı biçiminin yüzde oranı yapıyorum. Ama şunu 0 yapayım. Tabii tek tek seçmem gerekiyor. Öncelikle şuradaki başlıklardaki toplamlardan kurtulmak istiyorum. Bunun için Ctrl H diyorum ve şuraya büyük harflerle aynı şuradaki gibi şurada olacak şekilde yazıyorum. Toplam diyorum ve boş bırakıyorum. Tümünü değiştir diyorum. Tamam diyorum. Bu şekilde başlıkları şu şekilde ayarlıyorum. Şuradan formatını ayarlayalım tasarımdan. Şu olsun. Yine buradan sağ klik pivot table seçeneklerinden şuradan toplamları kaldırıyorum. Bunlara ihtiyacımız yok. Şimdi ekleye gelip şuradan sütun grafikten 3B sütundan şunu seçiyorum. İlk olarak üst, alt, etiket ve saydam alanı bir inceleyelim. Üst dediğimiz grafiğimizin üst tarafındaki kapak. Yani şunu alacağım şuradan. Şunu şuraya alacağım. Şurada gördüğünüz gibi değişimleri göreceğiz az sonra. Alt dediğimiz en alta gelecek. Şu şekilde bakın değişimler görülüyor. Saydam alan şu frenin üstüne gelecek. Etiket altın üstüne gelecek şu şekilde. Refresh ettirelim. Güncellesin kendini. Öncelikle şu grafiğimiz üzerindeki her şeyi bir temizleyelim. Bunun için şuraya geliyorum.
Şuradaki tümünü izle diyorum. Tüm değerler, şu başlıklar bir gitsin. Şunları siliyorum. Şunları siliyorum. Şuradaki çizgileri de siliyorum. Burada sanırım bir ayarlama hatası yaptık. Galiba şurası şöyle olacak. Etiket şurada olacak. Alt şurada olacak. Üst burada olacak. Saydam alan şurada olacak. Evet. Şimdi doğru olan bu. Grafimizi buradan seçip kesiyorum. Ve şurada yeni bir sayfa açıyorum. Şuraya. Buradan devam edeceğim. Görünüme gelip şuradan kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şunda hemen başlamışken halledelim. Buraya geliyorum. Ana hattı olmasın. Ana hattı olmasın ve dolgusu olmasın. Şu şekilde büyütelim. Şunu kapatalım. Onunla işimiz yok. Önce grafimizin renklerini ayarlayalım. Şunları tıklayalım öncelikle. Sağ klik. Veri serilerini biçimlendir diyorum. Dolguya geliyorum ve düz dolgudan şuradan gri rengi seçiyorum ben. Bu iyidir. Tamam. Aynı şekilde altında veri serilerini biçimlendir ve dolgudan yine aynı griyi seçeceğim. Şunu. Tamam. Şuraya geliyorum. Şu alt tarafındaki etiketleri koyacağımız yeri seçiyorum. Ve buraya da dolguya gelip düz dolgu beyaz diyorum. Şimdi şunları ayarlayacağız. Bunları tek tek ayarlayacağız. Bunları istediğimiz renklere verebiliriz. Tek seçebilmek için çift tıklıyorum bunu. Ve dolguya geliyorum. Buradan gradyan dolgu diyorum. Şu stop kaldırıyorum. Soldakini açık renk, sağdakini koyu renk olarak seçeceğim. Örnek olarak ben bu seferlik şu rengi seçeceğim. Açık renk olarak. Koyu renk olarak da şunu koyusunu seçeceğim. Doğrusal olacak burası ve şuradan da şunu seçmek istiyorum. Bu tamamdır. Kapatıyorum. Şimdi şu alana geliyorum ve bunu çift tıklıyorum. Buraya da yine dolgu, düz dolgu diyorum. Şu rengin, yani demin seçtiğim rengin koyusunu seçeceğim. Şu. Buradan da saydamlığını %80 yapacağım. Tabi ben burada geri almam gerekiyor çünkü hepsini seçmişim. Şöyle. Şimdi oldu. Dolguya geliyorum. Düz dolgu diyorum. Yine bunu seçip saydamlığını %80 yapacağım. %75 daha iyi oldu. Bunu kapatıyorum. Şimdi şunu seçiyorum. Bunu da gradyan dolgu. Bu sefer şunu seçelim. Rengimiz şu olsun. Koyu rengim de şu olsun. Kapatıyorum. Şunu seçiyorum. Olmadı yine. Şunu seçiyorum. Dolgu. Düz dolgu. Şu. Ve 175. Kapatıyorum. Şimdi bunu seçiyorum. Dolgu. Gradyan dolgu. Bu sefer şu olsun. Ve son olarak şu olsun. Şimdi grafiğimizi seçelim. Veri serilerini biçimlendir diyorum. Şurayı 0 yapıyorum. Şurayı da 75 yapacağım. Daha güzel görünüyor.
Grafiğimizi şöyle alıp şuraya biraz daha büyüteceğim şurayı. Şunları seçiyorum. Ve şuradan girişe gelip bold yapıyorum ve büyütüyorum. Evet, bu iyidir. Daha sonra şuradan şu alana gelip şu etiket alanını seçiyorum ve veri etiketleri ekle diyorum. Bunlar data tablomuzdaki şu alanı gösteriyor. Ama biz şurasını göstermesini istiyoruz. Bunun için de geleceğim şuraya tek tek şunları seçeceğim. Şuradan shift eşittir diyorum ve sayfa 4'ten bunu boyaneyi yani şunu seçeceğim. D4'ü şöyle yapacağım. D4 enter diyorum. Şunu seçiyorum. Şuradan shift eşittir enjeksiyon olacak bu sefer. Yani D5. Her biri için aynısını yapacağım. Bunları büyütüp yazı karakterinde agency FB yapacağım. Biraz daha büyüteceğim. Bold ve şuradan da şunu seçmek istiyorum. Evet, bu olsun. Biraz daha büyüteyim. Tamamdır. İsterseniz sizin renklerini değiştirebilirsiniz ama ben bu şekilde kalmasını istiyorum. Son eklemelerimizi yapalım. Bunun için yine sayfa 4'ten şunu seçiyorum. Buradan dilimleyiciye geliyorum. Dilimleyici ekle diyorum ve buradan önce vardiyayı sonra ayı seçiyorum. Tamam diyorum. Şunların ikisini kontrole basılı bir şekilde tutup kesiyorum ve şurada sayfa 8'i şuraya yapıştırıyorum. Daha sonra vardiyayı yukarı, ayı aşağı alıyorum. Şunları daraltıyorum. Daraltmayı şuradan yapacağım. 3,5 diyelim. Şunu da 3,5 yapalım. Şunun yüksekliğini şöyle göz kararı. Evet, bu iyidir. Şunu da şöyle bırakabilirim. Şunları seçiyorum ve buradan seçeneklerden bir format belirliyorum. Şu kırmızı olsun. Bu da yeşil olsun. Bir bakalım çalışma hızına. Evet, var diye çalışıyor. Aylara bakalım. Üç boyutlu çubuk grafik ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.